Ben temiz biri olduğumu sanıyordum. Meğer sadece temiz bir ortamda korunuyormuşum. Ta ki hayat beni bulanık bir nehre bırakana kadar. Daha önce niyetten bahsetmiştik. İhlastan, riyadan. Ama insan şunu fark ediyor. Niyet konuşmak kolay. İhlası anlatmak kolay. Asıl mesele bunların hayatın içinde neye dönüştüğü. Vaktiyle suyu öyle berrak, öyle duru bir dere vardı ki içinde yüzen balık suyun farkında bile değildi. Çünkü insan kendini taşıyan nimetin içinde o nimeti unutmaya meyillidir. Ne bir bulanıklık vardı, ne bir karşı koyuş, ne de işini yoklayacak bir imtihan. Ve balık bu halin içinde kendine sessizce bir hüküm verdi. Ben temizim. Oysa bu bir hakikat değil, bir zandı. Çünkü hakikat sınanmadıkça açığa çıkmaz. Bir gün o dere kurudu, zahiren bu bir eksilişti ama batında bir çağrıydı. Çünkü bazen Allah kulunu bulunduğu yerden alır. Onu kaybetmek için değil, ona kendini göstermek için. Balık iradesi dışında büyük bir nehre bırakıldı. Orada su artık şeffaf değildi. Orada akıntı artık dost değildi. Ve ilk defa dış dünya onun içine dokunmaya başladı. İnsan dışındaki değişimi çoğu zaman fark eder ama asıl değişim içte başlar. Balık da bulanıklığı gördü. Asıl gördüğü kendi içindeki bulanıklıktı. İmam Gazali'nin işaret ettiği gibi insan nefsini tanımak istiyorsa onu farklı hallerin içine sokmalıdır. Zira nefs rahatta saklanır, zorlukta ortaya çıkar. Balık da öfkelendi. Bu su neden böyle dedi. Kendimi neden böyle hissediyorum? Oysa soru dışarıya değil, içeriye aitti. Çünkü su değişince ortaya çıkan şey aslında suyun değil, balığın kendisiydi. Ve o an acı bir idrak doğdu. Ben temiz değilmişim. Ben sadece korunuyormuşum. İşte o an yolculuk başladı. Çünkü insanın hakiki yolculuğu mekanla değil, idrakle başlar. Balık artık iki su arasında değildi. İki hakikat arasında kalmıştı. Ya dışındaki bulanıklığa teslim olacak ya da içindeki berraklığı arayacaktı. Ve o güne kadar hiç tanımadığı bir şeyle karşılaştı. İrade. Çünkü daha önce yaşadığı temizlik ona verilmişti. Şimdi ise onu seçmesi gerekiyordu. Zaman geçti, nehir değişmedi. Bulanıklık azalmadı ama balık değişti. Artık dışarıyı düzeltmeye çalışmıyordu. İçeriği inşa ediyordu. Çünkü anladı ki insanı kirleten şey dışarıdaki karanlık değil, içeride ona karşı koyacak bir nurun olmamasıdır. Ve o gün kalbine şu mana doğdu. Temiz kalmak, temiz bir yerde bulunmak değil, temiz kalmak kirlenme imkanı varken Allah için temiz kalmayı seçebilmektir. İşte o balık artık ilk halindeki gibi değildi. Çünkü ilk halinde güzelliğin kendinden zannediyordu. Şimdi ise biliyordu. Korunmak bir lütuftur ama korunmayı istemek kulun yolculuğudur. Bazen insan aynı yerde kalarak kendini tanıdığını zannediyor. Aynı sokaklar, aynı insanlar, aynı alışkanlıklar. Bir düzen kuruyoruz ve o düzenin içinde ben buyum diyoruz. İhya-i Ulûmiddin bize çok ince bir yerden dokunuyor ve diyor ki, İnsan yer değiştirmeden, yolculuğa çıkmadan kendini tam olarak tanıyamaz. Çünkü olduğumuz yerde aslında biraz korunuyoruz. Zayıflıklarımız örtülüyor. Sabırsızlığımızı tetikleyecek bir şey çıkmıyor mesela. Ya da öfkemizi ya da korkularımızı. Ama bir yola çıkınca iş değişiyor. Hiç bilmediğin bir yerde kaldığında, planların tutmadığında, kontrolün elinden kaydığında, işte o an aslında kim olduğun ortaya çıkıyor. Ben bunu kendi hayatımda çok net gördüm. Kendimi sabırlı zannediyordum.
Ama meğer sadece alıştığım düzen bozulmadığı için sabırlıymışım. Kendimi güçlü zannediyordum ama aslında kontrol edebildiğim alanlarda güçlüymüşüm. Yolculuk bana şunu öğretti. Ahlak dediğimiz şey rahatken gösterdiğimiz hal değil, zorlandığımızda içimizden çıkan hal. İmam Gazali der ki, insan nefsini tanımak istiyorsa kendini farklı hallerin içine sokmalı. Çünkü nefs konfor alanında çok iyi saklanır. Mesela aç kalmadan şükrünü, yorulmadan sabrını, yalnız kalmadan kalbinin neye tutunduğunu anlayamazsın. Ve ben şunu da fark ettim. Yolculuk sadece şehir değiştirmek değilmiş. Bazen bir ortamdan çıkmak, bazen bir insandan uzaklaşmak, bazen de alıştığın bir düşünceyi bırakmak. Hepsi birer yer değiştirme. İnsan yer değiştirince sadece manzara değişmiyor. İçindeki sesler de değişiyor. Daha önce hiç duymadığın düşünceler çıkıyor ortaya. Bastırdığın duygular konuşmaya başlıyor. Ve bu biraz korkutucu. Çünkü kendinle karşılaşıyorsun. Ama bir o kadar da kıymetli. Çünkü o yüzleşme olmadan gerçek bir ahlak inşası da olmuyor. Ben artık şunu biliyorum. Kendimi tanımak istiyorsam biraz yerimden kalkmam gerekiyor. Sadece fiziken değil, ruhen de. Çünkü insan yerinde kaldıkça kendine hikaye anlatıyor. Ama yola çıkınca gerçeği görmeye başlıyor. Ben daha önceki hayatımda korunaklı ve steril diyebileceğim bir ortamdaydım. Doğruyla yanlış daha netti. Sınırlar daha belliydi. Sonra hayat beni alıp bambaşka bir yere koydu. Çok değişik ortamlarda çalışmaya başladım. Hayatımda daha önce hiç bu kadar farklı insanlarla karşılaşmamıştım. Dünya görüşü, yaşam tarzı, değerleri tamamen benden ayrı insanlar. Ve açıkçası başta çok zorlandım. Kendimi dışlanmış hissettim. Ait hissedemedim. Sanki yanlış bir yere düşmüş gibiydim. Ama en çok içimde şu soru dönüp durdu. Allah neden sürekli beni böyle insanlarla karşılaştırıyor? Bana anlatılmak istenen ne? İşte tam olarak burada İhya-i Ulûmiddin'de geçen o hakikatle karşılaştım. İnsan yer değiştirmeden kendini tam olarak tanıyamaz. Ben de yer değiştirdim. Ama sadece şehir olarak değil, hal olarak. Çünkü o ortamda şunu fark ettim. Benim sandığım kadar sağlam bir tarafım yokmuş. Eskiden içinde bulunduğum o korunaklı alan beni aslında birçok şeyden muhafaza ediyormuş. Yani ben güçlü olduğum için değil, ortam beni taşıdığı için ayakta duruyormuşum. Ve insan bunu kabul ederken biraz kırılıyor. Ben de kırıldım. Kendimde zayıf noktalar gördüm. Kaymalar, içsel düşmeler, hiç yakıştıramadığım haller. Ama sonra şunu anladım. Bu bir düşüş değil, bu bir gösterilme. İmam Gazali der ki, insanın ayıbını görmesi onun için bir rahmettir. Çünkü görmediğin şeyi düzeltemezsin. Ben o süreçte şunu fark ettim. Benim sabrım, benim iffetime olan güvenim, benim sınırlarım hepsi aslında test edilmemiş. Test edilince de bazı yerlerden inceldim. Ama garip bir şekilde bu incelme bana zarar vermedi. Aksine beni kendime yaklaştırdı. Çünkü artık şunu biliyorum. Ben eskiden temiz bir ortamda olduğum için temiz kalmışım. Ama şimdi seçerek, bilerek, tutunarak temiz kalmaya çalışıyorum. Bu çok başka bir şey. Artık şunu sormuyorum. Neden karşıma böyle insanlar çıkıyor? Şunu soruyorum. Ben bu karşılaşmaların içinde kendimi nasıl koruyorum? Ben kimim? Neye tutunuyorum? Çünkü yolculuk sadece dışarıyı görmek değilmiş. İnsanın kendi içindeki karanlık ihtimalleri görmesiymiş. Ve ben hala yoldayım. Hala öğreniyorum. Hala zorlanıyorum. Bazen yine düşüyorum, yine inceliyorum. Ama artık biliyorum ki bu karşılaşmalar boşuna değil. Bu benim ahlakımın inşa edildiği yermiş.